Romalılarda akantus çok meşhur. Akantus yaprağı. Onlar sütun başlıklarında akantus kullanıyor. Mesela Mısırların, bugün Mısır'a giderseniz lotustur. Sütun başlıkları. Nilüfer çiçeğinin taç yaprağı. Lotus. Ve bundan dolayı onu görürsünüz sütun başlıklarında. Osmanlı'da da genelde 16. yüzyıl ağırlıklı sütun başlıklarında da bu vardır. 7'li 8'li sütun başlığı. 7 rakamı şeklindedir. 8 rakamı ters V. Bunlar ağız ağza verince baklava dilimi olur. Kur'an-ı Kerim okuyorsanız harf, rakamları biliyorsunuz. 7 rakamı ve 8. Bundan dolayı 7'li 8'li baklavaya benzediği için de baklava dilimi ismi verilmiş. Evet, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Şu an Topkapı Sarayı'nın bahçesindeyiz. Grubumuzla beraber gezmekteyiz. Mükemmel bir hava var. Valla bu montların içinde ateş gibi yanıyoruz. Çok güzel bir hava var. Cemre toprağa da düştü şükür. Rabbim yeniden bize bahar gösterdi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ve Topkapı Sarayı'nın mutfağının kapısında bir selam verelim dedik. Şimdi canlı yayın dinleyen kadınlar diyecekler, ha mutfağı görünce aklınıza biz geldik değil mi diyecekler. Zaten mutfağı görünce. Vallahi hiç de öyle değil. Bu gördüğünüz sarayın 5,5 asırlık mutfağında hiç kadın çalışmadı. Osmanlı Sarayı'nda kadınlar yemek yapmazdı. Bütün yemekleri erkekler yapardı. Onu söyleyeyim. Vallahi ciddi söylüyorum. Beyler beni yakacak biliyorum ama yani şu an gruptaki evli beyler ne yapayım? Bizim kitle ağırlıklı hanımefendiler. Doğruya 8 Mart diye söylemiyorum bunu vallahi. Her turumda bunu anlatırım. Osmanlı saray mutfağında, matbaa amirede beyler çalışıyorlardı. Haremde hanımlara ait bir uygulama mutfağı vardı. Ama yemekler sinilerle burada hazırlanır. Hanımlar dünyasına götürülürdü. Bir hanımla bey yemek sinisi alışverişinde bile karşı karşıya gelmezdi. Birbirlerine uzatmazlardı. Arada bir tampon koridor vardı. Koridorun kara ağlar kapısı açılır. Koridorda boydan boya taş tezgahlar vardı. Yemekler üzerine konulur. Sonra desturla çıkılır, kapı kapatılır. Hanımlar tarafına haber gider. Onlar kendi tarafında kapıyı açıp sinleri alıp gelirlerdi. Bugün bu canlı yayını özellikle yapmayı şundan istedim. Dün akşam itibariyle YouTube kanallarına yeni bir kanal katıldı. Saray Mutfağı. Eşimin de yönetici olarak bulunduğu bir ekip tarafından kuruldu bu kanal. Yani Osmanlı saray yemekleri ve bugüne ait modern yemeklerle kıyası yapılacak bunların. Hakikaten bunları bilmeye ihtiyacımız var. Yani ben çok heyecanlanıyorum. Ben bir tarihçi ve sanat tarihçiyim. Yemekten hiç anlamam. Hakikaten yani sucuklu yumurta yapmayı biliyorum. Ama hayatımda bir kere makarna yapmadım. O kadar yani. Hakikaten sıfırım yani. Yumurtayı kırıyorum ama o konuda bir sıkıntı yok. Bu kadar beceriksiz ve bilmeyen biri olarak bu beni niye heyecanlandırıyor? Saray Mutfağı kanalı. Çünkü biz muazzam bir medeniyetiz. Bir medeniyetin büyüklüğünü en iyi mutfağıyla anlarsınız. Kaç çeşit çorban var. Kaç çeşit tatlım var. Ya kıymetli misafirler, sevgili takipçilerim. Şu arkamda gördüğünüz dev matbaa amirede 200'e yakın patlıcan yemeği yapılıyordu. 200'e yakın patlıcan çok zordur. Onu beceremediniz mi yemek mahvolur. Bunun terbiyesi falan çok uzmanlık ister. Yani patlıcanın 200'e yakın. Patlıcanın yenilebildiğini bir Alman kaç yıldır biliyor Allah aşkına? Bir Fransız, İngiliz patlıcandan haberdar mı? Bizim Osmanlı kaynaklarında badılcan o kadar çok geçiyor ki adı. Baktığınız zaman tatlılar çeşit çeşit. Hadi gelin şöyle biraz yürüyelim. Şimdi bakın sarayda telefon iyi çekmiyor. Yani telefon iyi çekmezse artık kusuruma bakmayın. Nasıl yazılıyor mu? Herhalde yayında bir sıkıntı yok. Mikrofonları da taktım sesi rahat duyun diye. Hocam buradan takip ediyorsun. Aa iyi harika. Tamam çok güzel. O zaman iyi. Tamam. Tabii badılcan Osmanlı'dan kalma bir tabir. Kuzey Afrika Arapları badılcan diyor. Evet. Bu Osmanlı'nın onlara vermiş olduğu badılcan, baklava, tulumba. Yunanistan'a bir gidiyorsunuz. Bizim tulumpa olmuş. Hiç unutmam yıllar önce İsveç'te konferansım var. Konferansdan sonra İsveç'te bizim oraya okumaya gitmiş bir tane genç beni çekti. Hocam dedi İsveç dedi ben dil kursuna gidiyorum dedi. Geçen bir tartışma yaşadık dedi. Tartışma konusu şu. Filistinli bir genç tatlı getirmiş. Annem yaptı Filistinlilere özgü tatlı diye. Böyle tabağı dedi bir açtı dedi. Tulumba tatlısı. Ben de dedim ki dedi ya bu bizim tulumba tatlımız, bizim tatlımız bu. Bir Sırp atlamış. Sırp demiş ki olur mu? Bu bizim tatlımız tulumpa demiş. Ondan sonra bir Yunanlı müdahil olmuş bizim demiş. En son bir Arnavut genç birine devreye girmiş.
Demiş ya bu tatlı hepimizin tatlısı. Osmanlı tatlısı demiş. Onun için hepimiz bunu aynı isimle biliyoruz demiş. Yani onun için mutfak son derece önem arz ediyor. Bu arada şu an biz neredeyiz? Sarayın Birun avlusundayız. Birun avlusunu boydan boya çeviren şu bölümün adı matbah. 100 sene evvel Çanakkale Savaşı'nın askeri yazışmalarında adı matbah diye geçiyor. Askeri matbahlar. 100 senede matbah matbak olmuş. Matbak mutbak olmuş. Anadolu'da hala mutfak derler değil mi abi? Mutfak demezler, mutfak. Benim annem falan hep mutfak derdi çocukluğum boyunca. Mutfak, mutfak olmuş. Yalnız kötü haber. İş böyle kitchen ve cushion'a doğru gidiyor yani. Çünkü hazır mutfak mağazalarında hep böyle kitchen bilmem ne. Sanki hepimiz ana dilimiz gibi Almanca, İngilizce biliyormuşuz gibi. Bunlar yazılıyor. Ama bu mutfak çok özel, çok muhteşemdi. YouTube'dan Saray Mutfağı diye aratırsanız dün akşam Mahmudiye, 2. Mahmud'un en sevdiği yemeğin tarifini girdik. Onu oradan izlersiniz. Şu an abone sayısı da 200'ü geçmiş. Çok mutlu oldum. İlginize teşekkürler. Burada bir konuyu daha unutmayalım. Bizim için mutfak sadece yemek yapılan bir yer değildi. Bizim için mutfak aynı zamanda bir eğitim yeriydi. Mesela bizde bir laf vardır. Mesela biri öbürüne der ya adam işin mutfağından geliyor. Ben bunu gerçek anlamıyla söyleniyor sanırdım. Değilmiş. Değilmiş meğerse bu. İşin mutfağından gelmek neymiş? Mesela Osmanlı toplumunda siz farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarsınız. Irkınız, renginiz, diliniz, dininiz ne olursa olsun. Eğer siz zekiyseniz, kabiliyetli, liyakatliyseniz saray sizi bulurdu. Tutar alırdı ve okutulurdunuz. Önce Müslüman bir ailenin yanında 2 yıl örfler, adetler öğretilirdi. Sonra Edirne Enderun, sonra İstanbul Enderun, tabi Galatasaray'ın oradaki Enderun, Pargalı İbrahim Paşa'nın evinin oradaki Enderun. En son çok kabiliyetliyseniz sizi buraya alırlardı. Burası Saray Enderun'u. Bu Enderun tam 7 sınıftan oluşuyordu. Bakın sayıyorum. Küçük oda, büyük oda, seferler dairesi, kuşhane, hazine, kiler, has daire. Saraya Enderun'a alınan öğrenciler muhakkak bir işte çalıştırılırdı. Yani bizim çocuklar gibi sabahtan öğleye kadar okula git, öğleden sonra çantayı fildir. Hadi iPad'ler, iPhone'lar, televizyondaki diziler, yok böyle bir şey. Hocam birinci sınıfını yazmış. Azerbaycan'dan. Ay çok teşekkür ederiz. Ta oralardan. Hakikaten. Matbex derlermiş hocam. Daha demin dediniz hocam şeyi. Neye? Matbex? Medbex? Ha mutfağa. Medbex mi diyorlarmış? Azerbaycan'da. Onlar H diye okuyor ya da Ha anladım. Matbah. Ha matbeh diyorlar. Ha gırtlaktan H ile bitiriyorlar. Güzel. Azerbaycan'a çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'daki Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyoruz olayımıza. Ne anlatıyorduk? Mutfaktan bahsediyorduk. Enderun'da çocuklar dersin dışında ikinci bir eğitimde çalışırdı. 7 sınıf Enderun'da küçük ve büyük oda talebeleri ders dışında ikincil vazifeleri mutfaktı. Mutfağa girip bulaşık yıkamayan, odun kırmayan, tuvalet temizlemeyen hiçbir öğrenci sadrazam olamaz. Sizin evlerinize misafir geliyor mu bazen? Evet. Misafir geldiğinde o misafirlerin kapıdaki ayakkabılarını kim çeviriyor? Siz çeviriyor musunuz bazen? Anneleriniz gidin ayakkabıları çevirin demiyor mu? Peki misafirlere şeker tutun falan demiyorlar mı? Siz misafirlere şeker, kolonya falan hiç öyle bir şey yapmıyor musunuz? Sadece bayramda. Bayramda sık sık yaptırmamız. Çocuklarımıza acıyoruz. Acıyarak da onlara zarar veriyoruz aslında. Bir insan hizmet ederek olgunlaşır. Bu çok önemlidir. Ya eskiden bunlar çok yapılıyordu. Şimdi de yapılması lazım. Çünkü şimdi bu çocuk ileride devlet başkanı olacak. Yani sadrazam olacak, vezir olacak. Burnu büyük, kendini beğenmiş, toplumdan kopuk bir idareci olmaması için çocukken ona iş yaptırmak lazım. Mesela ben şu an sizinle beraber Topkapı Sarayı'nda mutfağın önünde olmasaydım, Konya'da Mevlana'nın tekkesinin avlusunda olsaydım gene aynı şeyleri anlatacaktım. Nasıl yani? Mevlana'nın Konya'daki tekkesine her öğrenci alınırdı. Her öğrenci barınamazdı. Nasıl? Neden? Bir kere avluya aldık çocuğu. O çocukların kimisi hakikaten o avluda yetişmeye ve olgunlaşmaya müsait. Kimisinin de mayası müsait değil buna. Onu kaldıramayacak. Bunu nasıl ayıracağız peki biz? Bu çocuklar tekkede 1001 gün ayak işine tabi tutulurdu. 1001 gün ne demek biliyor musunuz? Tam 3 yıl demek. 3 yıl 1001 gün. 3 yıl bu çocuğa tuvalet temizlet, odun kırdır, yok işte mutfakta bulaşık yıkat. Olmayacak çocuk be derdi. Ben buraya onun bunun pisliğini temizlemeye mi geldim? Mevla'nın postuna oturmaya mı geldim der kaçardı. Olacak çocuk sabrederdi.
ve ileride Mevlana gibi biri olurdu. Hatırlayın Bursa'da Üftade Hazretleri'nin tekkesinde koca Bursa valisi, kadısı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne ne yaptı Üftade Hazretleri? Önce ciğer sattırdı. Sonra tuvalet temizletti. Sonra abdest suyunu hazırlattı. 3 yılda erdi. Yani nefsini öldürmek diye bir şey var. Nefsi öldürmek mutfaktan geçiyor. Onun için çocuklarımıza acımak yerine iş yaptırmalıyız. Mesela bizim hanım, benim şimdi 6 yaşında oğlum var. İnan var ya, kız çocuğu ne yapıyorsa aynısını yaptırıyor. Diyorum neden? Hepsini öğrensin diyor. İleride ilin kızı beni kötü ansın istemiyorum diyor. Hepsini bilsin yani. Hakikaten babası gibi olmasın diyor aynen. Hadi şöyle yürüyelim. Biz şimdi hanımla ilk tanıştık. Ben ona bir yumurta kırdım. Tabii olay bitti. Sonra yazık bilmiyor ki yumurtadan başka bir şey bilmediğimi. Ama mutfak çok önemli. Yani hakikaten mutfak çok önemli. Eğitim mutfaktan geçiyor. Sarayda zeki öğrenci buradan seçiliyor. Bunu bilmemiz lazım. Şu an biz sizinle beraber 3. Murat döneminde genişletilen revakların altından geçiyoruz. Normalde Kanuni 2. Selim dönemine kadar, öncesi Yavuz, Fatih, Osmanlı saray mutfağının belli bir boyutu var. Ama Yavuz ve Kaan döneminde devletin toprakları 3 kat artınca kadro da büyüyor, nüfus artıyor, saray mutfakları yetmez oluyor. Bunun üzerine 3. Murat Mimar Sinan'ı çağırıyor. Tiz matbaa-ı amireye bir helvahane ile çorbahane ekleyesin diyor. Unutmayın, çorbayı yapmak uzmanlık gerektirir. Bize çorbayı iyi yapan pilav şeyler. Tatlı başka bir iştir. Sarayda, Topkapı Sarayı işte bu mutfakta çorbanın yapıldığı yer başkadır. Tatlının yapıldığı yer başkadır. Normal etli yemeğin yapıldığı yer başkadır ve hepsinin uzmanı da birbirinden farklıdır. Bugün de öyledir ama. Ben mesela Karadeniz'e giderim uçakla. Trabzon'da konferans var. Sabah uçağıyla giderim. Derler hocam ne yapalım? Haşlamacıya gidelim. Trabzon o var ya yolu. Ne güzel haşlama. Bugüne kadar muhteşem haşlama yedim. Hiçbir haşlamacıda düzgün bir sütlaç yemedim ben ya. Haşlamaları mükemmel, sütlaçlar berbat. Sütlaççıya gidiyoruz. Sütlaç 10 numara, başka bir şey kötü. Çünkü hepsi bir arada olmuyor. Her aşçı her şeyi iyi yapamaz. Uzmanlık gerektirir burada. Ama içeride bir tatlılar yapılıyordu var ya. Padişahların hepsi gut hastasıydı ya. Çünkü gut hastalığını tetikleyen bir protein et, sülün keklik eti yani av eti. İkincisi de ne? Fruktoz. Şeker, yani üzüm şekeri. O zaman şeker kamışı yok. Ama üzüm şekeri var, pekmez şekeri ve bir tatlılar yapıyorlardı. Şuruplu tatlılar, yüzlerce çeşit. Sütlü tatlılar, o kadar çok biliyorsunuz. Elin gavuru işte size az önce anlattım canlı yayın başlamadan önce. Fransa'ya gidiyorum, Şanzelize pastane. Fransız garson diyor 27 çeşit tatlım var diyor. 27'si de cheesecake. Yok. Çocukluğum boyunca Tom Mix Texas okudum. O Tom Mix'ler Texas'ta turtadan başka bir şey yemiyorlardı. Turta. Turtayı biliyorsunuz. En adi pastadır yani. Mesela Avrupa'da reçel hiç bilinmezdi düne kadar. Marmelat bilirler. Marmelatı herkes yapar. Reçel yapmak çok zordur. Marmelat yapmak çok kolaydır. Yani bizimkiler hep zora taliptiler. Ve girelim mutfağa. Telefon iyi çekmeyebilir buralarda ama devam ediyor. Tamamen mutfağa ait bir hakları. Şimdi saray mutfakları kendi açısından bir sürü bölümden oluşuyor. Bakın mesela şurası bir. Buradan giriyoruz. İçeride koca koca sahanlar, çanaklar, dev kazanlar göreceksiniz. Yemekler burada pişiyordu. Yemekler. Ama unutmayın Topkapı Sarayı'nda her birimin yemeği ayrı pişerdi. Zülfü Baltacılar Dairesi'nin yemekleri ayrı. Yok işte Karaağalar Dairesi'nin yemekleri ayrı. Padişahın yemekleri ayrı. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünleri hastası olduğunu biliyoruz. Çok meraklı. Deniz ürünleri. Balık çok severmiş Fatih. Mesela Kanuni'nin demir hindi şerbetini çok sevdiğini biliyoruz. Bugün böyle ulu orta olur olmaz padişahlarla alakalı yok şöyle içki içerdi yok böyle alem. Yalan bunlar. Elimizde Topkapı Sarayı mutfak dökümlerinin hepsi var. Hiçbir matbaa-ı amire dökümünde alkollü içki yok. Bakın Osmanlı'da içki yasak değil. Çünkü bu devletin nüfusunun 2/3'ü gayrimüslim.
Hristiyan. Adam şaraba ekmeği banıp ibadet ediyor. Bu adama alkolü yasaklayamazsın. Yasaklamamış Osmanlı. Bir de üstüne para almış bundan. Yani alkol ticareti, şarap bunlar var. Ama hiçbir zaman içilmemiş, saraya sokulmamış. Ama şunu unutmayın. Dünyada şekerli tatlı, şekerli içecek dediğiniz zaman şekerli içecek deyince ne geliyor aklınıza? Şerbet. Güzel be, helal olsun var ya, oltaya gelmedi, helal olsun. Ben de diyorum tufaya düşüreceğim bunları. Şeker içecekleri bunlar kola fanta der diye. Çok güzel bir nesil geliyor ya, harika. Ben inanın kahroluyorum ya. Koca bir nesil kolaya fantaya kurban gitti. Yani kola dediğiniz şey meyan kökü şerbetidir ya. Meyan kökü şerbetini bizden aldılar. Coca-Cola yaptılar. Dünyaya çatır çatır satıyorlar. Dünyada şekeri en iyi kullanan Osmanlı Devleti'dir. Avrupa şekeri bilmezdi. Şekerli tatlıyı bilmezdi. Bakın son bir şey anlatayım, öyle bitireyim, uzattım. Lokum hepimiz biliyoruz değil mi? Lokum deyip geçiyoruz. Yani çocukluğumuzdan beri elimizin altında. Dünyanın en kıymetli tatlısı lokumdu. 1. Abdülhamit döneminde hani var ya Boğaz'daki Emirgan ve Beylerbeyi camilerini yaptıran padişah. 1. Abdülhamit Han döneminde padişah sarayın şekercilerini çağırıyor. Bu Hacı Bekirler falan var ya o zaman meşhur, çağırıyor hepsini. Diyor ki şeker iyi güzel de diyor. Bu şekeri diyor yerken insanın diyor boğazını çiziyor diyor. Akide şekerini biliyorsunuz. Hani sarı üçgen şeker. Çocukken ağzımızda gezdirdik. Şekerin sonunda en son ağzımızda ne kalır abi? Şekerinde ne vardır? Fındık. Fındık ya da bademi kalır. O akide şekerleri. Ama bazen dayanamazsın, katır kutur onu bir çiğnersin. Sonra da yutarken boğazını çizer. 1. Abdülhamit diyor ki ya diyor bu şekeri yumuşatamıyor musunuz diyor ya. Yumuşatsanız. Bizim şekerciler uğraş. Dünyanın ilk yumuşak şekeri. Hani jelibon melibon var ya, ayıcık şekerler. Onu dünyada ilk kez kim üretiyor? Biz üretiyoruz. Biz, Osmanlı. Ve adı da lokum. Aslında lokum değil adı. Adı boğazı rahatlatarak aktığı için Arapçada ulkum gırtlak demek, boğaz demek. Rahatı ulkum diye isim takıyorlar. Rahatı ulkum. Sonra bu rahat ulkum dönüyor dolaşıyor, rahat lokum oluyor. Bosna'ya gittiniz mi hiç? Evet. Bosna'da mesela gittiğiniz zaman kahvenin yanında ne gelir? Lokum gelir. Boşnaklar ona lokum demez, rahat lokum der. Araplar rahat lokum der. Bunu biz icat etmişiz, biz rahatı unutmuşuz. Ulkumu da lokum yapmışız, lokum kısmı kalmış sadece bizde. Dünyada bu işi en iyi yapan biziz. Ama biz unutmuşuz, bunun farkında değiliz. Onun için sarayı bilmek lazım. Mutfağı iyi bilmek lazım. Mutfakta bu muhteşem medeniyetin sonuna kadar farkında olmak lazım. Ve şerbetlerimizi bilmek lazım. YouTube'daki bu yeni kanalda en büyük arzumuz bize ait yüzlerce çeşit şerbet var. Tek tek bu şerbetleri deneyeceğiz. İlk olarak çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim bir şerbetle başlayacağız. Üzüm. Demir hindi hazır. Biz devamlı yapıyoruz ama hani şu mis kokulu var ya, reyhan. Reyhan şerbetini yaptık, çektik, pespem nasıl güzel. Bir hafta 10 gün içine reyhan şerbetinin tarifi girecek saray mutfağı şeyine. Evet aynen öyle. Ramazan da çok güzel. Ya şu çocuklar artık kolayı fantayı değil de bizim şerbetlerimizi de öğrensinler. Tamam mı? Tamam. Şerbet içecek miyiz? İçeceğiz. Tamam. Evet. Çok da kolay hakikaten. O kadar kolay, o kadar ucuz ama biz unuttuğumuz için farkında değiliz yani. Biz şimdi içeri giriyoruz. İçeride çekim yapmak yasak. Ondan dolayı burada bitirmek zorundayım. Hem zaten çekmez bu taş binaların içinde. Dediğimiz gibi saray mutfağına ayrı kalmayın. O büyük medeniyetin hep beraber yemeklerle de olsa farkına varalım. Topkapı Sarayı Matbaa Amire'den selamlar. Nasıl abi?